Merhaba arkadaşlar, hatırlarsanız çift yarık deneyiyle kuantum dünyasına hafiften bir giriş yapmıştık. Atom altı parçacıkların dünyasını izlemeye devam edelim öyleyse. Schrödinger'in kedisinin ne olduğunu, neyi anlattığını konuşalım bugün biraz da. The Big Bang Theory dizisindeki örnekten alıntı yapalım. Çok yakın olduğunuz bir arkadaşınız var diyelim. Ama ona vurulmuş durumdasınız. Deli divane aşıksınız ve ona çıkma teklifi ediyorsunuz. Ancak bir gece öncesinden bir türlü gözünüze uyku girmiyor. Çünkü sürekli düşünüyorsunuz. Ya bu ilişki kötü biterse? Ya elektriğimiz tutmaz ve tatsız olaylar yaşanırsa? Ayrılırsak ne olur? Yakın bir arkadaşımızı kaybetmeye değer mi? Kaybeder misiniz ya da kaybederseniz neyi kaybedersiniz? Ama onu seviyorsunuz da. Tam ona açılmışken işlerin iyi gitme ihtimali de yok değil. Sonuçta iyi anlaşıyorsunuz. Böyle ikilemde kalmışken yardımımıza bilindik o kedi deneyi yetişiyor. Schrödinger'in kedisi. Hatırlarsanız çift yarık deneyinde Einstein'ın söylediği bir cümle vardı. Ay, ben ona bakmıyorken orada değildir. Kuantum fiziğinin temellerinde olan bu lafı bu tip videolarda sık sık karşınıza getireceğiz. Evet, büyük maddelerin dünyasında bu pek de mümkün olan bir olay değil. Sonuçta siz baksanız da bakmasanız da bulaşıkların tezgahta yıkanmaya beklendiğini biliyor olacaksınız. Keşke öyle olmasalar. Ama bu küçük atom altı parçaların dünyasında böyle değil. Kuantum evreninde bakmazsanız o bulaşıklar orada olmayacaktır. Kuantum sistemleri yani fotonlar, elektronlar gibi parçacıklar gözlem yapmadığınız zaman olası tüm özelliklere aynı anda sahip olabilir demiş Niels Bohr. Peki bu nereden çıktı deyince de videonun asıl konusuna geliyoruz. Schrödinger'in kedisi. Aslında bir düşünce deneyiydi. Şimdi gelin birlikte yapalım bu deneyi. Bir kutu düşünün. Bu kutuya bir kedi, bir de radyoaktif bir madde koyduğunuzu, bir de bu radyoaktif maddeyi ölçen bir cihaz koyduğunuzu hayal edin. Bu radyoaktif maddedeki atomlar bozulunca kedimiz zehir yüzünden ölüyor. Bu radyoaktif maddelerin o kutu içinde bir saatte bozulma ihtimali %50. Yani bir saat sonra kedinin canlı olma ihtimali de ölü olma ihtimali de %50 değil mi? Bunu bakmadan söylememiz zor tabii. Bakmazsak ne olur peki? Kedi hem canlı hem ölü olur. Yani o ünlü kedi düşünce deneyi bu. Kuantum dünyasında da durum böyle değil mi zaten? Demiştik ya en başta, bu evrende biz bakmayınca o nesne var olmaz diye. Yani bu düşünce deneyine göre o arkadaşınızla bir ilişki yaşamalı mıydınız sizce? Ancak Niels Bohr bu deneyden istediğini alamamıştı. Çünkü o radyoaktif ölçüm cihazı bir gözlemci görevi gördüğünden biz kutuyu açtığımızda iki olasılıktan biri zaten çoktan gerçekleşmiş olacaktı. Kafalar yine karıştı değil mi? Einstein'ın bu konudaki düşünce deneyini duyunca daha da karışacak, merak etmeyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.